Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde yine farklı bir çalışma var. Görmüş olduğunuz bir alternatif akım jeneratörü. Üzerinde bulunan mıknatıslar ve sarılı bobin sayesinde Faraday'ın indüklenme yasası çerçevesinde elektronları harekete geçirerek elektrik ürettiğimiz bir projemiz bu. Bu projenin mantığını anlayan arkadaşlar kendi jeneratörlerini kolaylıkla yapabilsinler diye böyle bir proje hazırladım sizlere. Bu proje sayesinde voltun yani gerilimin neye göre oluştuğu, amperin nasıl değişim gösterdiği, indüklenmenin ne olduğu, manyetik alanın bobin üzerindeki etkilerini hep birlikte göreceğiz. Benim sizlerden ricam, eğer videomu beğendiyseniz like atmanız, kanalıma abone değilseniz abone olmanız, destek için katıl butonu aracılığıyla kanalıma katılmanız arkadaşlar. İsterseniz lafı fazla uzatmadan projenin nasıl hazırlandığına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi elimde ortalama 1 kilogram civarında 0.90 mm kalınlığında bakır telimiz var. Jeneratör yapmak için gerekli olan malzemelerin iki kısmı önemli arkadaşlar. Bunlardan birisi bakır tel, diğeri ise kullanacak olduğunuz mıknatıslar. Bu elimde görmüş olduğunuz mıknatıslar ise neodyum mıknatıs. Ölçüleri 40 çarpı 25 çarpı 1 santim kalınlığında N35 tipi neodyum mıknatıs. Jeneratör yapabilmek için gerekli olan manyetik alanı mıknatıs ve bobin teliyle sağlamış olacağız. Evet, şimdi şarjlı matkapla çevireceğim ben. Evet, şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Evet, bobinimizi sardım. Ortalama 400 tur var burada. Yani 1 kilo teli sardığımız zaman ortalama 400 tur sarılıyor böyle bir kalıba. Evet, gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde bobinimizi sardık. Şimdi hemen diğer işleme geçelim. Göründüğü gibi iki tane ucumuz ortaya çıktı. Bir tanesi içten gelen uç. Bir tanesi ise dıştan gelen uç. Bunlar bizim enerji çıkışlarımız olacak. Şimdi bunun etrafını iple dolayacağız. Mili bunun içerisinde döndüreceğimiz için mıknatıslarımız milde olacak. Bobinimizin şu iki başına milin döneceği yuva yapmamız gerekiyor. Aslında buraya rulmanlı bir yuva yapsanız daha iyi olur. Ama şu anda ben sadece size olayı göstermek için şu iki plastik parçayı kullanacağım. Görüldüğü gibi her iki tarafa da plastik parçaları yerleştirdim. Şimdi şu iple bunu sıkı bir şekilde sarıyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi bobinimizi sardık. Şu anda bobinimiz tamamen tamamlandı. Şu iki ucumuz, bunlar bizim enerji çıkışlarımız olacak. Şimdi mıknatısları orta kısma yerleştirerek işlemimize devam edelim. Evet, şimdi size elektrik üretmenin mantığını açıklamaya çalışacağım. Çünkü burası önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimdeki mıknatısın bir tarafı S, bir tarafı N şu anda. Yani bu tek bir mıknatıs olarak düşünün bunu arkadaşlar. Şimdi elektrik üretme mantığı neydi? Bir iletken üzerindeki manyetik alanı sürekli değişirseniz, yani S N yaparsanız kablo üzerinde gerilim oluşurdu. Şimdi bobinin bir kenarı S ise diğer kenarını N kutbunun etkisi altında bırakacağız. Bir kenarı hem S hem N kutbunun altında bırakırsanız elektrik üretilmiyor. Şimdi gördüğünüz gibi mıknatısımın N ve S kutbu. Bu iki kısım birbirini çekiyor. Yaklaştırdığım zaman arkadaşlar, görüyor musunuz? Bunlar çekiyor birbirini, ama bu şekilde yapıştırdığım zaman zıt kutuplar. Bobinimin şu kenarı N, bu kenarı ise S kutbu etkisi altında. Burada ölçü aletimize bakın ve alternatif enerjiyi aldım. Gördüğünüz gibi hareket ettiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda burada bir gerilim oluşuyor. Bunu hareket ettirdiğimiz zaman. Siz bunu ne kadar hızlı hareket ettirirseniz buradaki gerilim o denli yüksek oluşacaktır. Peki her iki kenarı, tek kenarı S ve N kutbu altında bırakalım. Şu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi sıfır. Gerilim alamıyoruz. Yani başarısız olan arkadaşlar bu nedenden dolayı başarısız oluyor. Eğer siz bu kanunu bilirseniz kesinlikle jeneratör yapamama gibi bir sıkıntınız olmaz. Herkes istediği jeneratörü istediği şekilde dizayn edebilir arkadaşlar. Tabii bu mıknatıslar çok güçlü olduğu için cep telefonuna ve ölçü aletlerine fazla yaklaştırmayın. Bozuyor. Evet, şimdi mıknatısları yerleştireceğiz. Şu şekilde somunlardan yerleştirdim üzerine. Çünkü mıknatısların burada sabit kalması önemli. Özellikle mıknatısları birbirini çeken yönlerini takip ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi birbirini çekiyor. Tabii mıknatısları burada tutturmak biraz sorun olabiliyor. Yine şu mil kalınlığında somunları yine. Tabii mıknatıslar güçlü, mıknatıslar çok. Evet, ilk iki mıknatısımızı yerleştirdim. Tabii şu somunları sıkın. Şununla şu vidayı küçük bir çevirmeyle şu anda iki tarafa da voltaj alabiliyorsunuz bunlarda. Çünkü alternatif akım ürettikleri için. Bakalım şimdi şarjlı matkabımızla çevirerek kaç volt alıyoruz. Tabii mıknatısları yapıştırmadım henüz yerine. Fırlayabilirler. Dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi 8 volt gerilim aldık. Amper yüksektir bunda. Birazdan amper ölçümü yapacağız tabii ki. Evet, bu kısım önemli arkadaşlar. Dananın kuyruğunun koptuğu yer diyebiliriz. Şimdi ben size Faraday'dan bahsetsem, indüklenmeden bahsedeceğim. Manyetik alandan bahsettim veya edeceğim, ama sonuç olarak bunların hepsi teori. Pratiği görmeden bir anlam veremiyorsunuz. Hz. Mevlana'nın bir sözü var: ne kadar bilirseniz bilin, ne kadar anlatırsanız anlatın, sizin bildiğiniz karşınızdakinin anladığı kadardır. Şimdi buradan sonrası gerçekten önemli. Herhangi bir jeneratör yapımında veya elektrik üretiminde kanun bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buraya mıknatıslarımızı yerleştirdim. Ne oldu? Mıknatıslarımız bobinimizin etrafında
içinde dönerek dönen bir manyetik alan oluşturdu ve bu dönen manyetik alan aynı zamanda buradaki bakır telin içerisindeki atomları harekete geçirdi ve bir gerilim bir güç elde edeceğiz şimdi. Bakın. Gördüğümüz gibi ampulümüz yandı. 3 volta yarı yarıya düştü. Neden? Çünkü üretilen enerji bakır telin içerisinden geçerek bakır telin direnciyle karşılaştı. Daha sonra buradaki ampulün wattı gücüyle karşılaştı ve ampulün wattını gücünü yenerek ampulün içerisindeki filamanı ısıttı arkadaşlar. Mantık bu. Mıknatıs sayısını 4'e çıkarmadan önce buradaki alternatif akımı doğru akıma çevirelim. Amperini ölçelim. Hem volt hem amper almış olacağız. Daha sonra ise mıknatıs sayısını artırarak testimize devam edelim. Evet, şimdi köprü diyotlarla alternatif akımı doğru akıma çevireceğiz. Ölçü aletimi ise DC akıma aldım. Burada yine ampulümüz bağlı. Öncelikle boşta kaç volt aldığımızı görelim. Hemen şu şekilde. Bir kondansatör olduğu için ölçü aleti şu anda maksimum 10 volt üretiyoruz. Alternatif akımda 7 volttu bu. DC akımı aldığımız zaman 10 volta yükseldi. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Alternatif akımın bir sinüs eğrisi var. Yani artı ile eksi arasında gidip geliyor. Yani bu kablonun etrafında mıknatısın dönüş hızı aynı zamanda bir frekans oluşturuyor. Yani saniyede belki 30 sefer artı ile eksi arasında gidip geldiği için voltaj tabi orta kısma doğru, yani artının eksinin ortasına doğru bir alternatif akım alabiliyoruz. Ama burada DC voltaja çevirdiğimiz zaman buradaki kondansatörlere voltaj depolanıyor ve biz voltajın tepe noktasını görebiliyoruz. Bir de şunu anlatmam gerekiyor size. Bakın, kainatta her şey dengeyle, evrende her şeyin bir dengesi var arkadaşlar. Burada şu şekilde kamera açısına yaklaştıralım. Şu aradaki mesafe, bakın, her iki tarafta da eşit olmalı. Eğer biz bunu bir bobini biraz yaklaştırırsak birbirine, voltaj yarı yarıya düşüyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Yani bobin her iki tarafa da eşit uzaklıkta olmalı. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır. Bu ölçü aletiyle amper ölçmek için şu şekilde 10 amper kısmına getiriyorsunuz. Buradaki kırmızı probu yerinden söküyorsunuz. Üst kısma takıyorsunuz. Bu bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Jeneratör yapma videosu değil daha çok. Hemen yine bağlı ve bunlar bizim çıkışlarımız. Çıkışlarımızı şu şekilde bağlıyoruz. Yani aküye veya bir ampule verecekseniz şu şekilde eksimizi direkt veriyoruz. Artımızı ise ölçü aletimin probunun bir ucuna, ölçü aletimin probunun diğer ucunu ise güç kaynağına, yani ne çalıştıracaksak, yani gücü harcayacak yere, güç kaynağı demeyelim, güç kaynağımız bu çünkü bizim. Şimdi buradan amperi göreceğiz. 2.5 volt, bakalım kaç amper. Gördüğünüz gibi 1 amper civarında bir güç üretiyoruz. Yani 2.5 volt 1 amper. Tabi bu şeyle de alakalı, matkabın devriyle de alakalı. Bakın, matkabın devrini düşürelim. 0.2 amper. Şu şekilde devrini arttıralım. 1 amper civarında. Ortalama bu 1000 devir dönüyorsa siz bunu 2000-3000 devire çıkardığınız zaman
yükselen oranda buradan alınan güç de artacaktır. Şu şekilde mıknatısların etkileşimini görebilirsiniz. Mesela uzak 15-20 santim mesafeden gördüğünüz gibi manyetik alanın etkisini görüyoruz bu arada. Yani buradaki mıknatısı yarım tur çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi karşı taraftaki en az 4-5 tur atıyor. Evet, şimdi ikinci mıknatıslarımızı yani ikinci sıramızı oluşturuyoruz. Buradaki S ise bunun yanına S kutbunu getiriyoruz. Buraya şu şekilde somunlar ilave ediyorum. Evet. Tabii mıknatıslar döndü, gördüğünüz gibi birbirlerini çektiler. Mesela bu şekilde verim alamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman 0 voltaj alırsınız. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi kolay dönüyor. Yani hiçbir şekilde şu anda bir dirençle karşılaşmıyor. Boştayken bile ama 0 volt. Tamamen bunun nedeni burası S, burası N. Birbirlerinin üretmiş olduğu enerjiyi negatif yapıyor arkadaşlar. Sönümlendiriyorlar yani. Kesinlikle bu şekilde olmayacak. Gördüğünüz gibi S, N. Ne yapacağız? Bunları çevireceğiz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bakın. N. Evet, göründüğü gibi ikinci sıramızı da yerleştirdik. Hemen kaç volt aldığımızı buradan görelim. 2 katına çıkmış olması lazım. Evet. 13,9-14 volt civarında bir gerilim aldık. Tek mıknatısta yani iki mıknatısta 7 volttu. 4 mıknatısa çıkarınca 4 volta çıktı 7 volt arkadaşlar. Yani 2 kat arttı. Sadece bobin teli aynı kaldı. Mıknatıs sayısını arttırdık. Yani manyetik alanı arttırdık. Hemen şurada ampulümüze bakalım. Ampulümüzü bağlayalım. Ampulü takınca 3 volt civarında gerilim alıyorduk. Şimdi bakalım kaç volt alıyoruz. Evet. Göründüğü gibi ampulümüz gayet parlak yandı. Gerilimi ise 7 volt aldık. Yani her şey 2 katına yükseldi. Şimdi doğru akıma çevirdik. Gördüğünüz gibi tekrar. Buradan kaç volt aldığımızı görelim. Bu şekilde çeviriyorum. Evet, kondansatörlerde enerji birikti. Depolandı yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akü voltajımız 12,60 volt. Şöyle yavaşça hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 13 volta doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi herkesin aklına geldi. Peki bunu daha nasıl güçlü yaparız? Bunu güçlü yapmanın bir yolu daha var arkadaşlar. Aynı tel, aynı mıknatıslar. Eğer bu şekilde bir 4 adet mıknatıs daha buna ilave edersek ne olur dersiniz? Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen gelin görelim. Bizim kanalımız tamamen bir Ar-Ge kanalı arkadaşlar. Araştırıyoruz, geliştiriyoruz. Bunlar tamamen kendi fikirlerimiz.
Bizim kimseyle işimiz olmaz. Sadece bizi takip eder insanlar. Ya da bizi kopyalarlar. Çünkü çok fazla yaptığım projeleri yapan arkadaşlar var. Onların da emeğine saygı duymak lazım. Peşimizden geliyorlar işte. Evet, şimdi arkadaşlar, peki buralara da mıknatıs döşersek ne olur? Hep birlikte görelim. Evet, çekiyor. Mıknatıslarla çalışmak zor. Bobini manyetik alan altında bırakmak arkadaşlar. İki manyetik alan altına sokmak. Karşı mıknatıslarımı da yerleştirdim. Yine birbirini çekecek arkadaşlar. Enler S'leri çekecek. Gördüğünüz gibi. Buradaki S'ler ise buradaki en kutuplarına gelecek şekilde mıknatıslarımı şimdi yerine yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi evet, şimdi son olarak 8 mıknatısla kaç DC volt alıyoruz onu göreceğiz. Tabii merkez kaç kuvveti gördüğünüz gibi mıknatısları dışa doğru açıyor arkadaşlar. Bu yüzden tam devir yapamadık ama voltun da 2 katına çıktığını söylemek istiyorum. Evet, az önceki testimizde 4 mıknatısla 0.5 amper almıştık. 12 volt 5 amper. Şimdi gördüğünüz gibi 8 mıknatısımız var. Yani dışarıda mıknatıs yerleştirdiğimiz zaman bakalım kaç amper güç alacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi %20, %30 daha fazla güç aldık. Farklı bir projenin yine sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.